Merhabalar arkadaşlar, ben Burak Yücel. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Bildiğiniz üzere iOS 14 ve artan reklam maliyetleriyle birlikte normal o e-ticaret marketing sistemi yani e-ticaret pazarlama sistemi artık çok da fazla eskisi kadar işimize yaramıyor. Yani yarasa da artık %100 biçimde bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Tabii ki de köşemize çekilip ah vah etmememiz gerekiyor. Ama baktığımız zaman reklam maliyetimizin artması bize her geçen gün satış marjımızın yani kargo adetimizin azalması manasına geliyor. Bu da tabii ki e-ticaret için büyük bir sorun. Yani içeriye ne kadar az adam çekersek o kadar az satış olacağını zaten biliyoruz. Önceki videolarımda da anlatmıştım. Aslında içeriye soktuğumuz insan sayısı çok da fazla azalmadı diyebilirim ama dönüşüm oranları azaldı. Örnek veriyorum, önceden e-ticaret sitelerinin dönüşümleri %14, %15'lerdeyken şu an %7 ve %6'lara kadar geri çekilmiş durumda. Bunu nasıl daha fazla dönüşüm oranını arttırırız diye araştırmalar ve geliştirmeler sonucunda zaten bizim yani benim firmamda ve reklamını yönettiğim firmalarda aşağı yukarı 1-1,5 yıldır kullanmış olduğum bir funnel sistemi var. Yani bu ismi funnel diye geçiyor ama büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Huni, yani Türkçesi Huni, öyle söyleyebilirim. Bu funnel sistemine tam olarak odaklandığımızda ve firmamıza yani web sitemize ve reklamlarımızı adapte ettiğimiz süreçte dönüşüm oranlarımızın aşağı yukarı 8 kat daha fazla arttığını bu 1-1,5 yıllık tecrübe sürecimde gördüm. Aslında bu funnel nedir diye soracak olursanız al bunu demek yerine benim tabirimle yavaş yavaş gel ama çok gel demek oluyor. Peki bu ne demek? Yani ne demeye çalıştım? Aslında bizim funnel diye isimlendirmiş olduğumuz olay bir değer merdiveni. Yani siz insanları sıcak, soğuk ve ılık olarak kademelendirdiğiniz için bunları belli bir düzeyde reklamlarda onlara hani retargeting, yeniden pazarlama, işte ılık kitleye çıkılan reklamlar farklı, soğuk kitleye çıkılan reklamlar farklı. Aslında burada da bir nevi funnel uyguluyorduk. Ama web sitemizde çok bir funnel mantığına girmediğimiz için dönüşüm oranlarımız normal olarak azaldı. Burada yapmamız gereken olay içeriye giren trafiği bir değer merdivenine koyup onları yavaş yavaş o merdivenden yukarıya doğru çıkartmak. Ve yukarıya doğru çıktıkça da sizden aldıkları değer artacak ve size verecekleri para da normal olarak artacaktır. Ve tabii ki de bir süreklilik haline gelecek. Mail listenize kaydolacak ve sonrasında da sizden sürekli ama sürekli hizmet veya ürün satın alacaklardır. Şimdi sizinle beraber isterseniz bir e-ticaret değer merdiveni yani e-ticaret funnel'ı kuralım. Ama bunu kurmadan önce ilk başta oturup bir kalem kağıt alıp veya bir ekiple çalışıyorsanız onlarla birlikte oturup şunları belirlemeniz gerekiyor. Birincisi, ücretsiz olarak ne sunabilirim? Hizmet veya ürün fark etmez. İkincisi, 2 veya 3 tane upsell yapacağız. Bunları nasıl yükseltebilirim? Yani üst ürün satışı yapacağız. Bunları nasıl belirleyebilirim? Neler olabilir? Üçüncüsü de artık elime geçmiş olan müşteri listesinin benden nasıl sürekli aylarca ve yıllarca alışveriş yapmasını sağlayabilirim? Yani bir abonelik sistemi oluşturabilirim. Bu üçünü öncelikle belirlemeniz gerekiyor. Trafiğimizi her zaman olduğu gibi Facebook Business Manager'dan gönderiyorum. Bunu zaten önceki videolarımdan anlatmıştım. Göndermiş olduğumuz trafiği içeride nasıl yoğuracağımızı, nasıl içeride onları bir kademeye, bir değer merdivenine koyacağımızı şimdi öğreneceğiz. İlk başta arkadaşlar açılış sayfası yapmanız gerekiyor ve bu açılış sayfasında soğuk trafiğimize yani sizi önceden görmemiş, hiç tanımayan, sizin hizmetiniz veya ürününüzle alakası olmayan kişileri aslında kendinize ilk o bakış açısı dediğimiz yani ilk girdiğinde o etkilenme durumu vardır ya. Bu meseleyi onlara kavratmamız gerekiyor. Yani kendimizi onlara pazarlamamız gerekiyor. İlk başta girdiklerinde eğer mail listelerini size yani maillerini size verirlerse ve mail listenize katılırlarsa zaten bundan sonraki aşamanızda funnel'ınıza girmiş olacaklardır. Burada yapmanız gereken olay şu an e-ticaret funnel'ı kurduğumuz için hani hizmet satan ürünler için funnel da kurulabilir ama şu an e-ticaret konu başlığımız olduğu için buradan devam ediyorum.
ücretsiz artı kargo adında bir stratejimiz var. Yani açılış sayfası stratejisi diye geçiyor. Ve birden çok fazla funnel'da kullanıldı ve test edilip başarıya ulaşıldı. Bundan sonra anlatıyorum. Burada yapmamız gereken olay arkadaşlar, ücretsiz bir ürün veriyoruz. Ürünümüzün yani ana ürünümüzün o upsell yapacağımız yani yüksek satış yapacağımız ürünün ufak bir parçası olabilir. Örnek veriyorum, deri bir çanta satıyorsunuzdur. Yanında ufak bir bileklik. Yani sizin için çok fazla maddi külfeti olmayan ama karşı tarafa gönderdiğinizde onlar için maddi bir külfet edebilecek bir şey vermeniz gerekiyor ama bunu ücretsiz yapmanız gerekiyor. Yani bu kısımda aslında çoğu firma ben ücretsiz olarak ürün veremem deyip aslında dönüşüm oranlarını azaltıyorlar. Burada yapmanız gereken olay karşı taraftan kargo ücretini ödemesini istemeniz. Yani ben sana bu ürünü, örnek veriyorum, 99 TL'lik ürünü ücretsiz olarak veriyorum ama bu 15 TL kargoyu lütfen karşıla gibi bir olay aslında. Yani karşılamalarını istiyorsunuz. Karşılamazsa zaten ürünü göndermiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada yapmış olduğumuz olay, yani açılış sayfasında yapmış olduğumuz olay, karşı taraftan sadece mailini almak. Sadece mailini almak derken diye sordunuz diye düşünüyorum. Yani aslında tamamen bu. Çünkü siz eğer bir mail listesine sahipseniz bundan 3 yıl sonra, 4 yıl sonra veya 10 yıl sonra Facebook, Instagram, YouTube bulunmuş olduğunuz konumdan, yani Türkiye olur, Amerika olur, herhangi bir yerden çekilse de, Mark Zuckerberg batsa da, herhangi bir şey olsa da mail listenizden siz sürekli olarak para kazanabilirsiniz. Hatta şöyle bir tabir vardır. Mail listeniz, yani elinize ulaşmış olan mail listelerinden aylık kişi başına sadece $1 minimum olarak kazanmıyorsanız kendinizi sorgulayın diye bir aslında yurt dışında böyle bir tabir var ve çok yoğun şekilde ağızdan ağza yayılan bir tabir. Ben de burada kullanmak istedim. Yani arkadaşlar, şu an aslında Türkiye'de çok fazla mail listesine önem verilmese de önem verilmesi gerektiğini üstüne bastıra bastıra söylüyor. Çünkü tüm sistemler çökebilir ama sizin elinizde bir mail listesi varsa sürekli para kazanmaya ve sürekli o çarkı döndürmeye devam edebilirsiniz deyip devam edeyim. Evet arkadaşlar, ilk açılış sayfamızda yapmış olduğumuz şey, karşı tarafa bir ücretsiz ürün artı kargo mail listemizi alıyoruz ve maillerini aldıktan sonra upsell aşaması başlıyor. Yani bundan sonra şu ana kadar yapmış olduğumuz şey, ürün maliyeti artı olarak da reklama ödemiş olduğumuz tutar. Şimdi bizim bunu artık çıkartmamız gerekiyor. Upsell dediğimiz kısım, yani birinci upsell'de düşük ücretli bir ürün vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, ufak bir ürün vermişseniz, sizin için maddi bir külfeti olmayan bir şapka göndermişseniz, bundan sonra 60-70 TL bandında, 100 TL'yi geçmesin, Türkiye için söylüyorum, bir upsell yapıp oraya da bir tişört koyabilirsiniz. Ama o şapkayla alakalı bir şey olursa daha mantıklı olacaktır. Hani bunu da sepetine ekle. Bu alışverişi yaptığında şu şekilde bir indirim olmuş olacak gibi. Çünkü burada sizden artık bir ürün aldıkları için ikinci ürünü almaları çok daha ihtimali yüksek olacak. Hatta şöyle söyleyeyim, büyük ihtimalle %60 oranında bir geri dönüşüm alacağınızı düşünüyorum. Türkiye için geçerli. Amerika gibi uluslararası kısımlarda biraz daha farklı işliyor. Hani orada sunduğunuz teklifler biraz değişmek zorunda. Onu bir başka videoda detaylıca anlatırım. Şimdi arkadaşlar, yapmış olduğumuz şey, düşük ücretli bir ürün koyuyoruz. Buradaysa amacımız reklam maliyetini ve ilk ücretsiz gönderdiğimiz ürünün maliyetini çıkarmak olacak. Yani sizin burada reklam maliyetiniz çıkıyor. Bundan sonraki kısımda hani buraya kadar kar etmeyi düşünmeyin ama illaki ufak tefek karlarınız olacaktır. Genelde o şekilde olur çünkü. Yani birinci upsell'de de kar edilir. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar artık üst ürün satışına geldik. Yani artık paranın akacağı kısım, yani paranın kazanılacağı kısma geldik. Burada arkadaşlar şimdi artık birinci upsell'imizi yaptık. Reklam maliyetimizi çıkarttık. Buradan sonra herhangi bir maliyetimiz yok. Sadece gönderdiğimiz ürün, hani o 200-300 liralık veya 1000 liralık neyse üst ürün satışı yapacağımız ürünün maliyeti olacak. Hani burada herhangi bir reklam maliyetimiz yok. Çünkü değer merdivenine soktuğumuz kişiler adım adım yükseldi ve artık burada bize tamamen free bir trafik olmuş oldu. Öyle söyleyeyim size.
Burada arkadaşlar tamamen kar odaklı yüksek ürün satışımızı yapıyoruz. Eğer hani hizmet satıyorsanız bunu araya sokmuş olayım. Birinci upsell ile ikinci upsell arasında bir ısındırma süreci olabilir. Örnek veriyorum, bir eğitim satarsanız eğitimin süresi boyunca bekleyip eğitimin sonunda üst ürün satışını yaparsanız, ana eğitiminizi satarsanız daha iyi dönüşüm elde edersiniz. Ama e-ticarette biraz daha farklı işliyor durumlar. Buradan devam edelim. Burada üst ürün satışı yaptığınızda artık kâra geçmişsiniz, ciddi bir kâra geçmişsiniz ve elinizde artık sıcak bir müşteri var. Ama illaki burada aşağı yukarı %60 oranda geri dönüşümleriniz düşecektir. Çünkü artık elendi ve bize çok sıcak bir kitle kaldı. İlk baştaki gibi soğuk bir kitle değil. Yani fark ettiyseniz artık %90, %95 oranında geri kaçırma olayı değil de %60 oranına kadar bunu düşürdük. Yani ne olmuş oldu? %6, %7'lerdeki geri dönüşüm oranımız aşağı yukarı %30, %35'lere kadar çıktı. Çünkü artık burada şöyle bir değişken araya girdi. Örnek veriyorum, sokakta yürüyorsunuz ve sokakta karşınıza bir satıcı çıktı. Ve bu satıcı size şöyle bir ürünüm var, alır mısınız dedi. Bunu siz %95 oranında zaten hani o an çok ihtiyacınız yoksa geri çevireceksinizdir. Çünkü karşı tarafı tanımıyorsunuz. Sattığı ürünü sahte mi, iyi mi, kötü mü, yoksa defolu mu, bunu bilmediğiniz için %95 oranda onu geri çevireceksinizdir. Ama siz bir Apple kullanıcısıysanız, yani iPhone'un sürekli bir nasıl derler talibiyseniz, sürekli yeni çıkan modeli alıyorsanız, bundan sonraki çıkacak olan modelde Apple kötü ürün mü üretti, kamerası kötü mü, şunu kötü mü, bunu kötü mü şeklinde düşünmeyip direkt gidip alabilirsiniz. Siz elinizde 2000 liralık bir telefon varsa da 10-12 bin liralık iPhone'un en yüksek modelini dahi alacak güce kendinizi konumlandırabilirsiniz. Çünkü artık o firmaya güveniyorsunuz. Burada anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır. Yani artık karşılıklı olarak bir güven oluşturuldu ve bu güvenin doğrultusunda karşı tarafın size ödeme yapmasını artık biraz daha kolaylaştırdınız. Bu da sizin dönüşümlerinizi 6 ila 8 oranında katlamış oldu. Peki dedik ki burada elimizden kaçan bir %60'lık kitle var. Bu %60'lık kitleye ne yapabiliriz? E-ticaret yaptığımız için burada bildiğiniz üzere elimizde bir katalog var, elimizde bir piksel var, kuvvetli bir alış hacmimiz de artık oldu. Yani içeride belli bir trafik de var. Bundan sonra yapmanız gereken olay retargeting. Yani önceki videolarımda da anlattığım üzere sağ tarafta da bir kart çıkacak. Onu da izleyebilirsiniz. Retargeting olayı aslında müşteriye tekrar kendini gösterip o an belki müsait değilsindir, sepetinde unutmuşsundur. Ama şimdi alırsan sepetinde şu kadarlık bir indirim şeklinde tekrardan rahatsız ettiğinizde bu %60'lık dönüşüm oranını, yani dönüşmeme oranını daha doğrusu biraz daha düşürüp %40'lara kadar çekebilir ve %6, %7'lerdeki, bak en başta ne demiştik? %6, %7'lerdeki dönüşüm oranı demiştik. Türkiye için şu an geçerli. Bunu, yani bu merdivene kişileri koyduğunuzda, trafiği bu merdivene göre, yani değer merdivenine göre yükselttiğinizde ve en sonunda da retargeting yaptığınızda dönüşüm oranınız %50'nin üzerine çıktı. Yani en başta da söylediğim gibi bu merdiveni kullanan kişiler 8 kat daha fazla para kazanmış oldu. Eski mantığa göre baktığımızda eskiden nasıldı? İçerik görüntüleme reklamı, işte trafik reklamıyla başlanırdı. Sonrasında sepet reklamı, alışveriş reklamı şeklinde kademe kademe müşteriler ısındırılıp katalog reklamıyla da müşteriler ayıklanırdı. Yani alan almayan belli olurdu, yani bizim tabirimizle. Ama artık maalesef ki bu sistem çalışmıyor. Ama tabii ki %100 çalışmıyor değil. Şu an bu söylediğim mantığı, yani önceden de bundan 1-1,5 yıl önce de anlattığım Facebook reklamları eğitimlerinde söylediğim mantık hala geçerli olarak kullanan birçok firma var. Yani benimle de iletişim kurmuş, hani çok başarılı olduklarını, bunları dinleyerek kendilerinin yaptığını ve başarıya ulaştığını söyleyen birçok firma var. Tabii ki de hala kullananlar yüksek oranda. Ama ben şunu söylüyorum, %7, %8'lik dönüşüm oranında sıyrılıp
Bunu tabii ki belli bir süreçle, belli bir fedakarlıkla, belli bir reklam bütçesiyle, belli bir pazarlama stratejisiyle %50'lere kadar dayayabiliriz. Bu da %50 dediğimiz zaman sizin artık ürününüzün maliyeti, işte reklam maliyetiniz, her şeyiniz çıktıktan sonra size ciddi miktarda cirolar demek oluyor. Yani bunu herkes yapabilir. Ama dediğim gibi belli bir değer merdivenine karşı tarafı koymalısınız. Çünkü karşı taraf sizden ürün veya hizmet alıyor ve karşı tarafa siz bir şey sunuyorsunuz. Yani size güvenmeliler ve sürekli alışveriş yapmalılar. Bunu sağlayamazsanız firmanızın geleceği her zaman için risklidir. Çünkü bir gün Facebook kapanır derler, bir gün Google reklamı yapamazsın derler. Yani bu şekilde söylentiler çıkar ve belki de bir gün gerçek olur. Ama elinizde bir mail listeniz yoksa, elinizde bir toplu bir veri yoksa, yani elinizde tutabileceğiniz, Pixel'den bahsetmiyorum. Tabii ki şu an Pixel de çok faydalı ve kesinlikle kullanmanız gereken bir metrik. Ama elinizde bir mail listesi yoksa 2 gün sonra çıkacak herhangi bir sorunda kendinizi ve firmanızı garanti altına almamış oluyorsunuz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Artık hani işte bir alana bir bedava %30'luk indirim gibi bu tarz pazarlama stratejilerinden ziyade bu değer merdiveni mantığına müşterinizi oturtursanız bundan sonraki süreçte dönüşüm oranlarınız ciddi manada artacağını düşünüyorum. Tabii şöyle bir mantık da geçerli değil. Hani değer merdivenini kurdum, müşteriye ücretsiz ürün veriyorum, artık harika satışlarım olacak, sürekli mail topluyorum gibi de aslında bir mantık yok. Bununla eş zamanlı olarak podcast'te de bir yayın yaptım arkadaşlar. Onu da aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. E-ticarette benim görmüş olduğum 5 tane altın kural var. Bu altın kuralı uyguladıktan sonra veya bu değer merdivenini uygularken bu 5 altın kurala da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da podcast'imde yayınladım arkadaşlar. Onu da kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.